Bu videomuzda sizlerle birçok yerde geçen, Türk ve İslam'da bile bahsedilen dünya ağacından ve ne anlama geldiğinden bahsedeceğim. Fakat konuya geçmeden önce videoyu sonuna kadar izlemeniz gerek. Bunun iki nedeni var. Birincisi, videonun yarısına kadar izleyen insanlardan birçoğu yanlış anlayarak yorumlamakta ve aynı zamanda bu yorumu yazmakta. Elbette ki ben yorumları açayım fakat tam olarak anlamadan, dinlemeden yazan insanların yorumlarına cevap verme gereği duymamaktayım. İkinci olarak da İslam'ı ve Türk toplumundaki manasını son kısma sakladım. Ek olarak sizlere çok teşekkür ediyorum. Birçok yorum gelmekte. Bunları gördükçe cevap veriyorum ama bazen bildirimlere gelmemekte. Yazmasam bile kalp atmaktayım. Tekrar teşekkür eder ve beni Facebook ve Instagram sayfalarımızı takip etmeyi ve aynı zamanda kanalıma abone olmayı unutmayın. Dünya ağacı, bilgi ağacı ve yaşam ağacı, yeryüzündeki hayatı sembolize eden dalları ve kökleri, farklı diyarları birleştiren, hayal bile edilemeyecek büyüklük ve şekildeki bir ağacın adı olup, neredeyse tüm halkların efsanelerinde bahsi geçmektedir. Dünya ağacının kökleri yer altında, gövdesi insanların yaşadığı yeryüzünde, dalları ise gökyüzünde yer almakta olup, çeşitli kültlerde farklı inançların konusu olabilmektedir. Pers mitolojisinde dünya ağacı, yeryüzünde var olan ilk ağacın olduğu inanılan dünya ağacı, Siani adıyla bilinmekte olup, başlangıç okyanusu ve Urukasha ortasında olduğu inanılmaktaydı. Şifa ağacı adıyla bilinen Siani aynı zamanda yeryüzündeki tüm bitkilerin oluşmasını sağlamıştır. İskandinav mitolojisinde dünya ağacı, Tanrı Odin'in kendisini 9 gün boyunca Yggdrasil adıyla bilinen dünya ağacına asarak runik yazı bilgisine ulaştığına inanılmaktaydı. Yggdrasil, İskandinav mitolojisinde kökleriyle yeraltı dünyası, gövdesiyle yeryüzü, dallarıyla ise gökyüzüne uzanarak 3 ayrı alemi bir arada tuttuğuna inanılan dünya ağacına verilen isim olup dev bir dışkobuk ağacı olarak tasvir edilmekteydi. Yahudi mitolojisinde dünya ağacı, Kabala'daki bahsi geçen Sephiroth ağacı palmiye olarak tasvir edilmekte olup yeraltı dünyası ile cenneti birleştirdiğine inanılmaktaydı. Maya mitolojisinde dünya ağacı, Samanyolu ile özdeştirilen dünya ağacı, Yax Imex Kia, ilk yeşil ipek pamuk ağacı ve Waka Kian gökyüzüne uzanan adlarıyla bilinmekte, yeraltı dünyası ile gökyüzünü birleştirdiğine inanılmaktadır. Türk mitolojisinde dünya ağacı, yeryüzünün göbeği üzerinde Bay Ulge'nin oturduğu yere dek uzanan, kökleri arasında sarı renkli bir çeşit abya hayat suyu fışkıran bir çam ağacı olarak düşünülmektedir. Kırgızların Manas destanında Ertöştük hikayesinde gökyüzünü destekleyen bu dev ağaçtan bahsedilmiştir. Altay şamanlarında ayinler sırasında gerçekleştirdikleri seyahatlerinde dünya ağacının gövdesini merdiven olarak kullanmaktadırlar. Sibirya Tatarları ise dünyanın merkezinde gökyüzüne dek yükselen demirden bir dağın üzerinde 7 dallı bir kayın ağacının dünya ağacı olduğunu düşünmektedir. Bay Terek, Türk mitolojisinde dünyanın tam orta yerinde yer alan ve kökleri yeraltının derinliklerine, dalları gökyüzüne yükselen, dolayısıyla yeraltı ve yer göğü birbirine bağlayan ağacın adıdır. Şamanist inanışta özellikle kayın ağacı kutsal sayılmakta. Şaman ayinlerinde doğum, düğün gibi kutlamalarda önemli bir sembol olarak varlığına rastlanmaktaydı. Bu ayinlerde ibadet ve saygının yanı sıra bölgenin ruhunu bağlamak amacıyla da yapılmaktaydı. Çünkü aynı gelenek bir ağacı bir kez de iplik bağlamak şeklinde de uygulanmaktadır. Bayterek, şaman ağacı ve tamir terek adlarıyla da bilinen bir dünya ağacı varyantıdır. Dünya ağacı İslam'da nasıl geçer sorusu ise her sabah yeryüzüne 2 melek iner. Bunlardan biri Allah'ım malını hak yolunda harcayana halefini ihsan buyur diye dua eder. Öteki de Allah'ım pintilik edene malının telefini ver diye beddua eder. Bir başka hadis-i şerifte de Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem cömertlik dalları dünyaya uzanan cennet ağaçlarından bir ağaçtır. Kim onun dallarını birini tutunursa bu onu cennete götürür. Cimrilik ise dalları dünyaya uzanmış cehennem ağaçlarından bir ağaçtır. Kim de onun dallarından birini tutunursa bu da onu ateşe, cehenneme götürür. Buyurarak zekat, sadaka, öşür ve infak gibi mali ibadetleri eda edenleri müjdelerken cimrilik, sakı ile gaflet gösterenler hakkında ne düşündürücü bir ikazda bulunmuştur. Yani ayet-i kerimde ve hadis-i şeriflerde malın kalbe girmesiyle muhtacın hakkı gasp edildiği zaman
hazin bir akıbete düçar olunacağını bildirmektedir. Bu ilahi ikaz karşısında iyi düşünmeli ve zekatı ilaveten sadakaları ve infaklarla mecburi olan 40'ta biri de çok aşmaya gayret etmemelidir. Cenab-ı Hak bu hususta şöyle istikametlendirir. Resulüm, hayru hasenat yolunda ne harcayacaklarını sorarlar de ki ihtiyaç fazlasını. Bunun içindir ki ashab-ı kiram daima bir infak seferberliği içinde olurlardı. Tebuk seferi için Hazreti Ömer radıyallahu anh malının yarısını getirmiş, Hazreti Ebu Bakir radıyallahu anh ise tamamını infak etmiştir. Kendisine çoluk çocuğuna ne bıraktın ya Ebu Bakir diye soran Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Allah ve Resulünün mukabelesinde bulunmuştu. Yahudilerin en çok korktuğu hadis-i şerif hangisidir diye sorulursa burayı dikkatli dinlemek gerekir. Çünkü kıyamet zamanı gerçekleşecek olanları bu şekilde aktarır. Günümüzde dünyanın en azılı terör devletlerinden biri olan İsrail, Filistin'de binlerce insanın ölmesine rağmen halen hemen her gün Filistinli Müslümanları acımasızca katletmeye devam ediyor. Siyonist işgalci İsrail'in vaat edilmiş topraklar için yürütmüş olduğu savaşın Yahudilerin başına neler açacağını hadis-i şerifte geçen gart ağacını Müslümanlar ise nelerin beklediğini aktaracağım. Ahsi geçen hadis-i şerif Sahih Müslim'de öyle ki Yahudiler taşların ve ağaçların arkasına saklanacak ama ağaç ve taş dile gelecek. Ya Müslim, ey Allah Celle Celaluhu kulu gel, bak benim arkamda Yahudi var buraya gizlendi, benim arkamda gel onu cezalandır diyecek. Sadece Garkat ağacı bunu söylemeyecek çünkü o Yahudi ağacıdır buyruluyor. Garkat ağacının Yahudilerin milli ağacı olmasında bu ağacı onları koruyacağına inancı vardır. Bu inanç Hz. İsa ve askerlerinin nereye saklanırsa saklansınlar bütün Yahudileri bulup öldüreceği ancak bu ağacın dile gelmeyerek onları koruyacağı düşüncesinin eseridir. Öyle ki dönemin eski İsrail Dışişleri Bakanı Şimon Peres'in de bir röportajında mülakatı yapan muhabirin her yerde gördüğü bu ağacı sorması üzerine şu cevabı vermiştir. Bu bizim ağacımız. Bizi koruyacak ağaçtır. Müslümanlar bizi öldürmek isteyecekler ve biz bu ağaca saklanacağız. Duydukları karşısında hayretini gizleyemeyen gazeteci sorar. Madem öyle niçin onlarla sürekli savaşıyorsunuz? Peres'in cevabı şu olmuştur. Biz bize vaat edilen için çalışıyoruz. İlginç değil mi? Yenileceklerini bildikleri halde inançları gereği neyse onu yapıyorlar. İslam'ın üstünlüğü konusunu açıklarken birileri madem İslam üstün niçin Müslümanlar hep gerideler diye sorarsa verilecek cevap basittir. İslam seksiz şüphesiz üstündür. Bugün Müslümanların geri olmasının sebebi İslam değil, bilakis İslamsızlıktır. Yani imandır. Adamlar imanlarının gereği ne ise sonlarını bildikleri halde ifa etmekten çekinmiyorlar. Peki ya Müslümanlar? Müslümanlar iman ettik dediklerinde imanlarının gereği ne ölçüde yerine getiriyorlar? Bu soru herkes içindir. Kendim soruyorum diye ben tas tamam yaptığımı elbette ki söyleyemem ama bazen oturup düşünüyor insan. Bu kadar eksik bilgi ve yapılması gerekenler varken yapmamak. Müslümanlarla Yahudiler arasında çıkacak ve artık Yahudilerin işini büsbütün bitirecek olan bu harbin Hz. İsa'nın yeryüzüne inmesinden sonra meydana geleceği anlaşılmaktadır. Zira İsa aleyhisselam Yahudilerle savaşacak ve onların işini tamamen bitirecektir. Hz. İsa asıl hedefi Deccal ve onun taraftarlarıdır. Deccal'in Yahudi asıllı olması sebebiyle onu en çok Yahudiler destekleyecek. Bu sebeple de Hz. İsa'nın hışımına uğrayacak ve yeryüzünden silinip gideceklerdir. Yahudiler burada demeyecek ağaç. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bu hadisinde Yahudilerin tükenişi dikkat çekici bir misalle anlatılmaktadır. Şayet bu savaşta bir Yahudi Müslümanların silahından canını kurtarıp bir taşın veya ağacın arkasına saklanacak olsa o taş, o ağaç dile gelip konuşacak ve Yahudi'yi kovalayan mücahide aradığı kişinin kendi arkasına saklandığını haber verecektir. Ağaçların, taşların gerçekten dile gelip konuşması hadisesi ise kıyametin yaklaştığı zaman olacaktır. Demek ki o zamana kadar Yahudi-Müslüman mücadelesi devam edip gidecektir. Garkat Filistin tarafında çok yetişen dikenli bir ağaç türü bir cins çalılıktır. Arabistan'ın başka bölgelerinde de yetişmektedir. Medine'deki Baki mezarlığı vaktiyle Garkat denilen çalılıkla kaplıydı. Efendimiz şöyle buyurmuştur. Müslümanlarla Yahudiler çarpışmadıkça kıyamet kopmayacaktır. Yahudi taşın ağacın arkasına saklanacak. Bunun üzerine o taş
o ağaç Yahudi'yi kovalayan kimseye ey Müslüman, arkamda bir Yahudi var, gel onu öldür diyecek. Yalnız Gargard ağacı bir şey söylemeyecek çünkü o Yahudilerin ağaçlarındandır. Hadis-i şerifte Yahudilerin taşların veya ağaçların bile arkasına saklanacağı, buna karşın Gargard ağacından başka bütün taş ve ağaçları onlara söyleyeceği anlatılmaktadır. Buraya kadar izlediysen videoyu beğenmişsin demektir. Kanala abone olabilir, videoyu beğenebilir veya yorumlar ile fikirlerini belirtebilirsin. Bir sonraki video konuma öneri sunmak istersen de yorumlarda belirtin. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.